Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Sarmaşık ruhu geldi. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir dedi. Günün enerjisinde birazcık sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin yaşadığı sorunları çözmek isteyen bir durumun içerisinde ama burada sanki çözmeye çalıştıkça daha da büyük bir çıkmazın içerisine girdiğini söyleyebilirim. İlkbahar kartıyla yeniden başlama isteği içerisinde sorunları çözmek ve yeniden o huzurlu, mutlu hayatına geri dönmek istediği bir durumun içerisinde. Ama bunu yapabilecek güçlü olmadığını düşünüyor aklınızdaki kişi. Özellikle ayrılık konusuyla ilgili yaşadığı bu ayrılıkla beraber yani burada öyle bir şey ki tamam bir şeyleri düzeltebilirim. İşte ayrılık yaşadığım kişiyle aramı düzeltebilirim. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilirim. Tekrar başlayabiliriz dediği bir durumun içerisinde. Ama öyle bir kurban e, bakış açısında ki mağdur edebiyatı yapıyor ki öyle diyelim. Burada kendini öyle bir mağdur hisseden enerjisi var ki ya ben işte tamam bu sorunu işte çözmek istiyorum ama işte şunu yapmak için şuna ihtiyacım var. İşte o güç bende yok. İşte ya da bu ayrılığı çözebilmek için şu adımı atmalıyım ama o adımı atarsam işte karşılığında şunu alırım, bunu alırım dediği. Yani harekete geçmemek için ya da o kaybetmeyi baştan kabul ettiği için harekete geçemeyen, daha çok böyle yapamadıklarına bir kulp bulan diyelim enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir tarafı evet istiyorum, düzeltmek istiyorum, negatif durumları ortadan kaldırmak istiyorum derken diğer tarafta ama işte bak onu yapmak için şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var ama ben onu yapamam dediği bir bakış açısı var. O yüzden de aslında karmaşa daha da büyüyor. Bir taraftan çözümler bulurken diğer taraf hayır bak o çözüm öyle değil böyle gibi ciddi bir karışıklığın içerisine sokuyor onu. Şimdi ciddi bir merak içerisinde ayrılık yaşadığım kişiyle ilgili özellikle kaybetme korkusu çok çok yüksek diyebilirim. Kıskançlık kartı geldi. Yaptığı şeylerden ya da yapmadığı şeylerden ciddi bir pişmanlık duyuyor. Ve bu noktada aslında bir düşünme içerisine girmiş. Ne yapmalıyım, neyi düzeltmeliyim, işte nasıl bir bakış açısı getirmeliyim dediği bir durumun içerisinde aslında ama biraz böyle ne kadar kendi içine dönüp bir şeyler yapmalıyım, işte şunu mu yapsam diye düşünse de tam olarak o içe dönüşü gerçekleştiremiyor. Çünkü o içe dönüşün başlarında diyelim işte tamam öyle ama işte bak karşımdaki de benden bunu istedi. İşte karşımdaki de bunu yaptı. İşte hep de benim karşıma böyle şey geliyor gibi gibi bir o içsel tarafa bakmayı engelleyen düşünceleri var aklınızdaki kişinin. Ama çok ciddi bir merak içerisinde yaptığı ya da yapmadığı şeylerden dolayı ciddi bir pişmanlığı var ve kaybetme korkusu çok yüksek. Yani burada ayrılık yaşadığı kişinin hayatında başka biri var mı yok mu? Gerçekten beni bitirdi mi? Hala acaba aklında kalbinde var mıyım dedi bir durumun içerisinde ciddi bir korku içerisinde diyebiliriz. Evet. Korkuları çok çok yüksek günün enerjisinde. Net bunu söyleyebiliriz. Ayrıntılı olarak bakalım bugün hayatında neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Daha sonrasında sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım. Kupa beşlisi, kılıç beşlisi, değnek yedilisi. 5 rakamı geldi. Şimdi çok net aslında. Kılıç beşlisi kendi kendine yaptığım bir savaştan bahseder. Bazen kişinin kendiyle içsel savaşıdır. Bazen de kendi gibi gördüğü, değer verdiği, sevdiği kişilerle yaptığı ve hiçbir şekilde kazananının olmayacağını bildiği bir savaştan bahseder bize. Şimdi bu noktada günün enerjisinde ciddi bir savaşın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hayat ağacı geldi.
Bu kişinin genel olarak kökleriyle ilgili de sorun olabilir. Şimdi aile ile ilgili, anne babasının hayatında, evlilik hayatı diyelim ya da işte gördüğü o aile hayatında bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Yani köklerden gelen bazı ikili ilişkilerle ilgili yanlış inanışlar, olumsuz inanışlar olabilir. Bunun yanı sıra bu kişinin, aklınızdaki kişinin hayatında köklerim dediği anne, baba, kardeşler ya da akraba gibi gördüğü, aile gibi gördüğü kişiler olabilir. Bu kişilerin sürekli iğneleyici laflarına, ara bozan enerjilerine, sürekli bir negatiflik, sürekli bir işte can sıkıcı durumların ortaya çıkmasına sebep olan hayatında kişiler olabilir. Yani günün enerjisinde de örneğin herhangi bir konuda hiçbir şey yokken bile işte bazen olur ya, işte mesela diyelim ki annesi işte bir cümle kurar, o kişinin bütün motivasyonunu, enerjisini, her şeyini alır götürür. Ya da işte arkadaşıdır, ilişkiyle ilgili ona derdini anlattığında ya o zaten seni sevmiyordu ya da o zaten seni çoktan bırakmıştır, başkasını bulmuştur gibi gibi aklınızdaki kişinin ciddi şekilde enerjisini, gücünü düşüren kişiler etrafında var diyebilirim. Bazıları için dediğim gibi bu tarz davranan kişiler de olabilir. Bunun yanı sıra aklınızdaki kişinin köklerden gelen o aile kavramı, işte ikili ilişkilerle ilgili negatif inanışları olabilir. Bunlarla savaştığı bir günde aslında Kılıç Beşlisi kazananı olmayan bir savaştan bahseder. Çünkü aslında gerçekten savaşması gereken şeyi göremeyen, fark edemeyen bir yapıdadır aslında. Ciddi bir öfke de oluşturur bu durum. O yüzden de aslında dediğimiz gibi çok aslında dedim. Sarmaşık ruhundaki o karmaşanın içerisine girdikçe giriyor. Neden böyle? Kupa beşlisi, araba kartı ve çaba kartı geldi. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatını yöneten aile bireyleri olabilir. Çok fazla ben diyemeyen yapıda biri olabilir. Ya da ben diyorum diyor olabilir görünürde. Ama hep arka planda onu yöneten farklı kişiler, aile bireyleri olabilir. Ya da onların aklınızdaki kişiye kodladığı düşünceler olabilir, öyle söyleyelim. Genel olarak aklınızdaki kişinin çabalamakla ilgili, mücadele etmekle ilgili, hayatında istedikleri şeyleri elde etmekle ilgili sıkıntıları olabilir. Yakın geçmişte bazı kayıplar yaşamış olabilir. Bazı talihsizlikler yaşamış olabilir. Burada sanki çok çabuk böyle karamsar enerjilere bürünebilen bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Kupa beşlisinde resmediliş şeklindeki gibi 5 kupası vardır. 3 tanesi devrilmiştir ama hala 2 tane kupa duruyordur. Ama onları görmez. O kadar kaybettiklerine odaklıdır ki elindekilerin farkına varmaz. Ve toparlanmakta çok zorluk çeker. Yakın geçmişte bazı kayıplar yaşamış olabilir. Yakın geçmişte yaşanılan küçük sorunları ya da büyük bile olsa sorunları çözmektense, çabalamaktansa daha çok kaçıp gitme enerjisinde olmuş olabilir. Ve bu durum onun daha çok böyle aileden ya da onu yöneten kişilerden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yorucu bir enerjisi var ama. 5 rakamı. Yani burada yakın geçmişte ve şu anın enerjisinde 5 ile ilgili bazı şeyler olabilir. İletişimden de bahseder 5 rakamı bize. Kendini anlatma, anlama, birazcık da maneviyat taraflarından da bahseder. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde değnek yedilisi, mektup ve mutluluk. Şimdi değnek yedilisi direkt üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten bahseder. Ya bu ilişkin içerisinde çok fazla işte müdahale eden kişiler var. Farkındasınız ya da değilsiniz. Ama çok ciddi bir müdahale var ve burada artık bir şeylerin farkına varmaya başladığı sürece doğru gidiyor aklınızdaki kişi. Burada alacağı bir haberle bunun farkına varabilir. İletişim halinde söylenen bir cümleden, bir şeyden, hareketten fark edecek olabilir. Ya da kendini analiz edip kendini değerlendirdiğinde mutluluğunun önündeki engelin bu kişiler olduğunu fark edecek olabilir.
Ama çok net bir şekilde üçüncü kişilerle mücadele etme sürecine doğru girecek. Enerjiler böyle devam ederse. İletişimle ilgili sorunları olabilir bu kişinin. Yani kendini çok fazla ifade edemiyor olabilir. Çok konuşup anlatamıyor olabilir ama. Şimdi ya da şunu da şey yaptı. Bazen böyle çok çabalarsın, çok konuşursun. Karşındakini anlatırsın, anlamaz ya. Zaten karşındakinin anlama isteği ve durumuna göre değişir her şey. Karşındaki bir şey anlamak istemiyorsa istediğin türden anlat. Anlamayacaktır. Sanki böyle bir yapıda büyümüş olabilir, böyle bir durumların içerisinde kalmış olabilir ve artık anlatmaktan bıkmış olabilir. Şimdi sizin enerjinize bakalım. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Adanın ruhu olarak geliyorsunuz. Yalnız ve yalınsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar dedi. Aksiyon, affetmek ve adalet. Adalet istediğiniz bir süreçtesiniz. Bazı haksızlıklar yapılmış olabilir. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bu yalnızlığın içerisinde ama bir tarafınızda da bir umut var. Bir şeylerin düzelebileceğine dair. Adaletin yerine geleceğini çok net biliyorsunuz. Ama burada şunu hissettim. Sanki karşınızdaki kişi adım atarsa, eyleme geçerse affetme isteğiniz çok yüksek. Yani keşke şunu yapsa da ben de onu affetsem dediğiniz bir bakış açınız olabilir bazılarınız için. Bazıları da burada aklınızdaki kişinin yanı sıra genel olarak bazı kişilere ya da işte iş hayatında olabilir, ailenizde olabilir, birilerine haksızlık yaptığınızı düşünüyorsanız, bazı konularda adaletsizlik yaptığınızı düşünüyorsanız eğer, burada eyleme geçme isteği içerisinde olabilirsiniz. Ama bu aklınızdaki kişi olarak hissettirmedi açıkçası. Farklı bir işte aile olabilir, iş arkadaşları olabilir. Bir affettirmek yani ya böyle dedim ama kusura bakma böyle değilmiş gibi. Ya da haklı bile olsanız ya bak böyle bir şey geçti aramızda ama daha belki alttan alabilirdim gibi bir durumun içerisine girebilirsiniz. Affetme enerjiniz aslında yüksek diyebilirim bu konuda. Ve kendinizi yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız da affettirme isteğinizin yüksek olduğunu. Şimdi çaresizlik, hayal kırıklığı, hakikat, mutluluk ve ayrılık kartı geldi. Açıkçası bu ilişki içerisinde ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ancak burada şöyle bir şey var. Ya sanki hani bile bile gelen bazı şeyler olur ya insanın karşısına. Yani ya ben biliyordum böyle olacağını deriz ya. Bunu çok net yaşamışsınız. Burada şöyle de olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatını etki eden kişilerin farkına varıp aklınızdaki kişiyi uyarmış olabilirsiniz. Bak işte şuna güvenme, buna güvenme ya da bak böyle böyle davranıyor ve bize zarar veriyor demiş olabilirsiniz ve siz yapabileceğiniz şeyleri yapıp yani artık o yapabileceğinizin sınırına gelip başka yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamış olabilir. Ve burada artık ciddi bir çaresizlik içerisine girmiş olabilirsiniz. Yani ben yapacağımı yaptım, bekliyorum. Anlarsa anlayacak dediğiniz bir aşamada olabilirsiniz. Ama bu noktada biraz kendinizle ilgili de bazı şeylerin farkına vardınız. Gerçeklerle yüzleştiğiniz bir süreç ortaya çıkıyor. Burada kendinizi de farklı şekilde değerlendirecek olabilirsiniz. Yani bu nasıl? Mesela yaşadığınız bir haksızlık varsa bu ilişki içerisinde sizin de başkalarına yaptığınız bazı şeyleri değerlendirdiğiniz bir süreç olabilir. Bazen şey yapar ya insan kötü bir şey yaşadığında. Ya ben kime ne yaptım da bu oldu? Acaba ben birinin hakkına mı girdim yani birine bir şey mi yaptım? Gibi bir bakış açısı olur ya. Böyle bir değerlendirme içerisinde olacak olabilirsiniz. Bu illa çok kötü bir şey yapmış olduğunuz anlamına gelmiyor. Yani bir şey olur, bir kalp kırdığınızı düşünürsünüz. Ya da işte bazı konularda ya bazen öyle bir şeydir ki genelde danışanlarda bu çok geliyor belli bir farkındalığın üstündeki kişilerde. Mesela diyor ki ya ilişkide diyor daha önce hep karşımdaki kişiyi suçlardım güvenle ilgili sorun. Yani işte güvenmezdim. O yüzden onu hep güvenle sorgulardım. Şimdiki ilişkilerimde de işte karşımdaki kişi beni güvenle sorguluyor. İşte ama diyor ben farkındayım. İşte daha önce şuna ben böyle davrandığım için işte şimdi ona ne hissettirdiğimin farkına varıyorum diyor. Örnek olarak. Böyle bir farkındalığa geçecek olabilirsiniz. Bazı gerçeklerle yüzleşme süreci içerisinde olacaksınız. Bir tarafınız şunu söyleyecek.
Şu an onun hayatındaki karmaşadan kaynaklı da olabilir ya da onun hayatını yönetmeye çalışan kişilerin sizi de negatif yönde etkilemesinden kaynaklı da olabilir. Şu anki ayrılık sürecinin aslında sizin faydanıza olduğunu düşündüğünüz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Yani iki türlü söyleyebilirim bunu. Bazılarınız şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben iyi ki ayrıldım. Görsün işte arkadaşını, annesini, babasını kimse artık. İşte görsün onların gerçek yüzünü. Bu ayrılık olmasaydı o göremezdi gibi. Bir bakış açısı içerisinde olabilirsiniz. Ya da çok böyle negatif ve göstere göstere bir şey yapan kişilerse bu kişilerden kendinizi koruduğunuzu düşünüp bu süreçte iyi ki bu ayrılık oldu diyor olabilirsiniz. Bugün en çok neye dikkat etmeniz gerekiyor? Buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Siz bugün genel olarak neye dikkat etmelisiniz? Ya bazen yanlış kelimeler kullanıyor olabilirim. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Bazen hiç telaffuz edemiyor olabilirim. Kusuruma bakmayın. 1, 2 ve 3 olarak seçin. Biri seçin arkadaşlarım. Tapınak ve kupa altılısı geldi. Bazı özlemleriniz olabilir. Bazı şeyleri özleyebilirsiniz bugün. Biraz böyle maneviyata yöneldiğiniz, o özlemlerinizle ilgili kendinizi şifalandırmaya çalıştığınız bir gün içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız için de çocuklukla ilgili, çocuklukta alamadığınız duygular, mutluluk, işte sevgi, neyse artık o güven. Bu konularla ilgili biraz böyle farkındalığınızı arttırdığınız bir gün olabilir. Ruhsal uyanış ve anlam arayışı der. Manevi inancın yükselişi der kart. Burada daha çok böyle çocukluğunuz ve özlediğiniz durumlarla ilgili içsel bir farkındalığın arttığı bir süreçte olabilirsiniz bugün. Buraya odaklanmanızda şifayı sağlayabilmek adına çok güzel bir enerji çalışıyor çünkü. Buraya odaklanmanızda, bu konuda çalışma yapmanızda fayda olabilir bugün. Özellikle çocukluğunuzda neyi alamadığınızı düşünüyorsanız ona odaklanın. 2'yi seçin arkadaşlarım. Tılsım altılısı ve fırtına. Şimdi günün enerjisinde biraz böyle alma verme dengesinin bozulduğu bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bazı beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Maddi olarak da küçük küçük kayıplar yaşayabilirsiniz. Ya şimdi tılsım altılısı alma verme dengesidir, anlayıştır. Şikayet etmeme durumlarından bahseder. Karşınızdaki kişiler beklenmedik tepkiler verebilir. Canınızı sıkacak cümlelerde, davranışlarda bulunabilir. Bugün biraz sanki alttan almanız gereken bir gün. Yani burada biraz dengeyi sağlayacak taraf bugün siz olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere ve böyle negatif olaylara karşı umarım hiç yaşamazsınız ama böyle bir durum yaşadığınızda sakin ol deyin. Alttan almaya çalışın çünkü bu size ait bir durum değil. Ama dengeyi sağladığınızda çok güzel artılar size getirebilecek bir durum. 3'ü seçen arkadaşlarım. Bugün dinlenin. Çok net. Bugün dinlenin. Artık dengeye gelmeye başladığınız bir süreçtesiniz. İşte karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eril dişil denge uyumundan bahseder. Biraz oluruna bırakın. Düşünceyi biraz azaltın. Daha çok dinlendiğiniz, keyfinize baktığınız bir gün olmasına özen gösterin. Ya bu illa şey değil, çalışıyorsanız ya da evdeyseniz bile bir sürü işiniz olabilir, vardır. Ama burada biraz böyle zihninizi susturmaya, sakin kalmaya, şifalandığınızın farkına varmaya odaklanmanız gereken bir gün diyebilirim. Güzel geldi. Çok hareketli şeyler yapmayın bugün. Mümkün olduğu kadar. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.